Yerellik konusu bence bugün modernitenin, bugün işte küresel dünyanın trajedisini en iyi anlatan sözcüklerden bir tanesi. Çünkü bir şeyin kaybolduğu bir yerde, bir şeyin iyice azaldığı bir yerde birçok insan artık bu kaybın acısıyla diyelim, bu kaybın telafisi üzerine, bu yerellik üzerine çok fazla şey geliyor. Ve bunlar aslında yani yerelliğin bu kadar çok vurgulanıyor olması bence iki türlü tabii pozitif bir gelişme bir yandan. Çünkü sonunda insanlar bir şekilde nerede hata yaptıklarını, neyi yanlış yaptıklarını anlamaya başladılar yavaş yavaş. Ve dolayısıyla yerelde yetişene, ondan sonra belirli bir ürünün işte belirli özellikler taşıyan bir iklim, toprak vesaire filan orada yetişeninin daha makbul, daha sağlıklı, daha işte ekolojik vesaire filan olabileceğini yeni de olsa keşfetmeye başladılar ve bu anlamda da yerelliğe giderek artan bir vurgu görüyoruz hemen hemen her yerde. Bunu büyük gıda şirketleri de yapıyor, en ünlü, en meşhur şefler de yapıyor. Değil mi? Hemen her yerde bunu, herhangi bir gastro fuarına gittiğiniz zaman vesaire filan orada en çok karşınıza çıkan işte o, bu vesaire filan herkes yerellikten bahsediyor. Bu olumlu bir gelişme. Ama bir yandan da diyorum ki bütün bu olan bitenler aslında biz neyi kaybettiğimizin de çok önemli bir göstergesi. Bugün kimle konuşursanız mesela size Türkiye'de kasaplık mesleğinin öldüğünden bahseder. Ve hakikaten de gittiğiniz zaman İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun giderek kasap dükkanlarının sayısı azalmıştır ve iyi kasap bulmaktan şey yaparlar. Ne kadar zorlandığından bahsettiler. Bugün kasap köftesinden işte kasap bilmem nesine bütün gene gıda şirketleri vesaire her yerde bunu görürsünüz. Köylerin giderek yok olduğu, giderek şey olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Çünkü küçük üretici çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Türkiye'de olsun, bütün dünyada olsun. Gene bu dünyada en çok duyduğunuz laflardan bir tanesi aynı yerellikle paralel şekilde köy. Köy peyniri, köy şusu, köy busu vesaire filan. Bu da aslında çok benzer bir trend. Gene baktığınız zaman zanaat işleri, değil mi? Bugün en çok craftmanship, zanaat meselesi herkesin dilinde. Herkes bir şekilde reçel yapanlar mı istersiniz, el örgüsü vesaire yapanlar mı istersiniz? Özellikle en çok buralardan uzaklaşan daha orta sınıf, daha üst orta sınıflarda filan bu merak acayip artmış vaziyette. Kendini bu do it yourself şeyleri, DIY'lar vesaireler filan bunlar artmış vaziyette. Neden bunlar artmış vaziyette? Çünkü bu işler artık hakikaten insanlar için ancak hobi olmuş vaziyette ve insanlar için hakikaten doğayla kurabilecekleri o dolayımlı ilişkinin belki de böyle bir takım tek yegane fırsatları haline gelmiş vaziyette. O zanaat meselesi de aynı. Çünkü neden? Zanaat bugün artık pek az insanın doğrudan yapabildiği mesela artık doğru düzgün marangoz bulmak çok zor. Doğru düzgün saatçi bulmak çok zor. Bütün bunları yapan büyük şirketlerin, büyük global şirketlerin çok domine ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Bununla beraber aynı hani yerellik, köy, kasap, zanaat bunların hepsi çok aynı kategoride nedir kavramlar gibi geliyor bana.